Evet, cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Gününüz hayır olsun. Her nerede yaşanılıyor veya yaşatılıyorsa. Hepinize merhabalar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Evet, kümesteki son durumlar arkadaşlar. Kuşumuzun biri uçuyor. Bu bahsettiğim teleği eksik olan kuşlardan. Güzel de uçuyor. Hava da güzel. Kaldırdım, biraz nefes vereyim dedim. Evet, görüldüğü şekilde arkadaşlar. Baş telekleri yok. Yavaş yavaş hazırlıyorum bunu. Tabii bunların içinde daha çok oyunlu kuşlar var da ben fazla şey yapmıyorum, yani kaldırmıyorum. Alıcı gelir diye. Yani şimdi bizde alıcı derken doğan geliyor. Yani atmaca değil. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Kılıç kanat doğan. Ya havada alıyor sadece, ya parçalıyor, ya alıyor, ya da sakat bırakıyor, öyle. Anlatabiliyor muyum? Ya da öldürüyor. Mesela geçen bir kuşa daldı. Kuşu sadece kuyruğunda bir şey var. Dedim şükürler olsun, hiçbir şeysi olmamış. Diğer gün baktım kuş ölmüş. Hayret bir şey dedim ya. Kuşta bir şey yok. Bir sonraki gün kuş ölmüş arkadaşlar. Yani hayret ettim. Evet, bizim kuş daha halen havada öyle uçuyor bak. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Atmaca zaten gelse onu da çekeceğim sizlere. Kümesteki son durumlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, şunları da eklemek istiyorum. Yeni kuşçular için. Hayatta yumurtayı ellemeyin. Hele hele ki bir yavru çıkmak istiyorsa, baktıysanız eğer ki çatlamış ise onu kendiniz açmayın. O kendisi çıkar arkadaşlar. Çünkü kuş yavruyu kendiniz çıkardığınız zaman veya kesinlikle ölür. Kesinlikle, yani 2 kere 2 4. Ya göbeği daha bağlıdır. Göbeğini patlatırsınız yavrunun. Çünkü benim başıma geldi. Evet arkadaşlar, kuşumuz yavaş yavaş kafayı dikti havaya. Evet, olacak inşallah. Evet, yavrudan bahsediyorduk arkadaşlar. Yumurta. Yeni yeni çatlamış yumurtaları sakın kendiniz açmayın. O kendisi çıkacaktır arkadaşlar. Bunun pikesi de güzelmiş. Kendisi çıkacaktır. Eğer ki siz çıkartırsanız yani ölüm oranı %100'dür. %80, %90'dır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Bu birinci kural. Evet arkadaşlar, geçen gün harmanlamadan bahsettik. İşte harmanlama bu. Kuş gelecek, inmeye çalışacak, inemeyecek. Yavaş yavaş taklayı çevire çevire inecek arkadaşlar. Harmanlama bu. Diyeceksiniz ki ya abi, senin kuşların sen kaldırdığın yere niye aynen oraya geliyorlar? Arkadaşlar, bu alıştırma meselesidir. Yani kuş oyunlu da olsa, nasıl olursa olsun şuraya gelebiliyor artık yani sonunda. Bunun gibi mesela. Gelip oyunu da buraya yapıyor. Şu an baş telekleri olmadığı için sesi de az. Biraz nefes veriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İn kalkma. Evet, bu da oyunlu. Bu da açtı. Aha, o da kalktıysa tam. Bu da oyunlu arkadaşlar. Hepsini kırpmışım. Kırpık halleriyle böyle kalkıyorlar. Evet, 2 tane olsaydı atmaca affetmezdi yani. Alaca doğan.
Kuşta pike de güzel arkadaşlar. Şunları biraz size kaldırayım, göstereyim. Çoğu oyunlu. Maksadım yukarıdaki insin de atmacaya yem olmasın. Benim en güvendiğim damar, yani güvendiğim hepsi oynar da bu kuş acayip çıktı arkadaşlar. Yani bunun damarı. En az 22 tokadını saydık. Şu kuşun. Baş telekleri yok arkadaşlar. Bundan Veysel abiye bir tane vereceğim. Ömer'e bir tane verdim. Ali Baba'ya bir tane verdik. Şu da onların büyük abileri. Burada tanıdığım büyük kuşçulara bu şekilde hediye ediyorum. Eşe dosta verilir bu kuşlar arkadaşlar. Vallahi hava da güzel bugün. Geldi bizim kuş. Şimdi harmanlıya inecek arkadaşlar. Seyredin. Kuş böyle yerinden kalkar, yerine tekrar iner. Şekil A'da görüldüğü gibi arkadaşlar. Uçan kuşumuz ballı. Mavilerden. Baş telekleri yok. Şimdilik kafa yapıyor. 1-2-3, 1-2-3. Tabi bir aydır, 2 aydır uçurtmamışım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu kuşumuz da orijinal fındık kaka dediğimiz Irak kuşlarından. Bunları ben denedim. Oyun kuşuna vurduğunuz zaman bol tokat uzun çekme çıkabiliyor. Hani söylüyorduk ya. Ne diyorduk? Kuşun kanında varsa yapar. Kanında yoksa istediğin kadar kuş al. İstediğin kadar birbirine vur. O istenilen durumu çıkartamazsınız. Ama böyle değişik bir kuş, özellikle Irak kuşunu Türk kuşuna kırdığınız zaman o istediğiniz şekilde çıkabiliyor. Tabi bunu bilmeniz gerek. Yani hangi kuşu, çünkü Irak'ta da öksüz kuşları var arkadaşlar. Hangi kuşları vuracağınızı bileceksiniz. Bence deneyin. Baktığınız zaman sizin kuşlardan daha iyi bir performans çıktığı zaman o damara devam edebilirsiniz veya o damarı tutabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi damar konusuna gelince mesela bir damar elde nasıl muhafaza edilir? Eğer ki 2 vurduğunuz kuştan güzel oyunlu kuş düşmüş ise bunu gerçekten beğeniyorsanız, el alem de bunu beğeniyorsa, istenilen şekilde yapıyorlarsa bu bence damardır. Damar o zaman ne demektir? Yani bunları damızlığa atabilirsiniz. Ama önemli olan onların altındakilerin de oynaması arkadaşlar. Yani aldığınız yavrular oynadı. Tamam. Onların altındaki de, onların yavrusu da oynayacak ki o zaman kesinlikle bir damar bulduğunuzu artık şey yapabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz, emin olabilirsiniz bundan. Ama kuşu birbirine vurmuşsunuz. Gerçekten güzel kuşlar çıktı. Sizi de tatmin ediyor. Fakat sadece sizi tatmin eder, sahibine oynar. Hani diyorlar ya, kuş sahibine oynuyor diye. Sadece sizi tatmin eder ama başkasına verdiğiniz zaman veya sattığınız zaman yani sattığınız paranın karşılığını başkası da almak istiyor. O da o damara sahip olmak istiyor. O da onlardan yavru almak istiyor. Ve aynısını oynatamayınca veya yavrusu anne babası gibi yapmayınca o zaman olmaz. Yani
kuşun kuş kendisi oynayacak. Yavrusu oynayacak. Yavrusunun yavrusu da oynadığı zaman bu bir damardır arkadaşlar. Bunu o zaman yani damızlığa atabilirsiniz. Tabi damarı kaybetmemek için ne yapmanız lazım arkadaşlar? O damarı. Onların yavrularını altlı üstlü birbirine vurmak şart. Tabi en önemlisi de alt çanak erkek olması daha kaliteli yavruların çıkmasına sebeptir. Onun için mesela ben bu kuşları hep muhafaza ettim. Mesela bildiğim gerçekten 2 kuştan yavrularını hep birbirine vurdum. Yani altlı üstlü birbirine vurdum. Alt çanağı üst çanağı vuracaksınız. 2 tane eş çanağı birbirine vurduğunuz zaman, yani aynı çanaktan 2 tane yavruyu birbirine vurduğunuz zaman bazen oynuyor, bazen de oynamıyor. O zaman o da damızlıktır. Onu da damızlığa atabilirsiniz. Mesela bazı arkadaşlar tutup babayı, yani başka kuş ellerinde kalmamış. Mesela 2 çift kuştan bir erkek kalmış. Bir de onların yavrusu kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yavruları kalmış. Ana ölmüş diyelim. O zaman damarı muhafaza edebilmek için ne yapıyorlar? Babayı kıza vuruyorlar. Bu da yani kendisi bazen oynar veya oynamaz. Ya da çok ağır kanı basar. O zaman bunu ne yapmalısınız arkadaşlar? Bunu da damızlık olarak tutabilirsiniz. İçine ileride güzel bir kan, kendi gözünüzle gördüğünüz bir kan başka kuştan koymak şartıyla arkadaşlar. Bu şekilde damar tutabilirsiniz, muhafaza edebilirsiniz. Evet, bugünlük kümesin durumlarından bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım ki videoyu beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Her zaman böyle videolar atmaya çalışacağım inşallah. Daha güzelleri sizlerde olsun. Selamun Aleyküm arkadaşlar.